Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel renkleri kullanarak çok şirin, çok güzel bir bebek patik modeli anlatacağım. Baştan sona detaylı bir şekilde anlatacağım. İlk defa yapacaksanız bile benimle birlikte kolaylıkla yapabilirsiniz. Tereddüt etmeyin, en ince ayrıntısına kadar anlatacağım inşallah. İp olarak orta kalınlıkta bebe yünü kullanacağım. Şiş olarak ise 3 numara şişle öreceğim. Kaç yaş ya da kaç aylık bebişleri olur diye sorarsanız 3 ay ile 1 yaş arası, hatta 1,5 yaşa kadar olur diye düşünüyorum. Ama siz yeni doğan için örmek isterseniz de 4 ilmek eksik başlayarak yapabilirsiniz. Evet, hazırsanız şöyle iplerimi kenara alayım. İlk önce beyazla yapacağım. Taban artırması yapacağız. Her sırayı vereceğim inşallah size. Evet, şöyle ipimi ikiye katladım. Hadi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim. 37 tane tek sayı arkadaşlar. 37 tane ilmekle başlayalım. Evet, ilmeklerimi atıp döneceğim. Evet, 37 tane ilmeğimi attım. Haroşa yapacağım. Haroşayı ben önden de düz, tersinden de düz olarak örüyorum. Evet, bir sıra artırma eksiltme yapmadan haroşa örelim. Yani sıramızın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna kadar yaklaştım. Şöyle yine haroşa örerek sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyiz. İpimiz bu taraftaysa, altı da düzgün duruyorsa ön yüzdeyiz. Şimdi taban artırmasına başlayalım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada bir tane artırma yapacağım. Şöyle gizli artırma olsun diye bu şekilde şişime doladım. 17 ilmek örüyorum. 1 haroşaya örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ilmek ördüm. Bir tane artırma yapıyorum. Bakın, bu şekilde de artırma yapabilirsiniz. Gizli artırma oluyor. Bir ilmek ördüm. Yine artırma yapıyorum. 17 ilmek örüyoruz. Son bir ilmek kalıncaya kadar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ilmek ördüm. Son bir ilmeğim kaldı. Öncesinde yine artırmamı yapıyorum. Son ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Çevirdim. Tersinde hiçbir işlem yok. Bütün ilmeklerimizi yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum, kenarı düzgün olsun diye. Artırdığımız ilmeklerde haroşa. Bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örelim ve sırayı tamamlayalım. Evet, ters sırasını tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. İkinci artırma sıramızdayız. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek daha ördüm. Bir alttaki artırdığım ilmek bu. Onu da ördüm. 2 ilmekten sonra bir tane artırma yapıyorum. Bakın, bu şekilde artırmamı yaptım. 17 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ilmek ördüm. Bir tane artırma yapıyorum. 3 ilmek örüyorum. 1 2 3 3 ilmek ördüm. Bir tane artırma yaptım. Yine 17 ilmek örüyoruz. Son 2 ilmek kalasıya artırma yapacağız. Şöyle saymaya da gerek yok. Hızlıca öreyim.
4 sıra artırma yapacağız. Evet, son 2 ilmeğim kaldı. Öncesinde bir tane artırma yaptım. Kalan ilmeklerimi de haroşa örüp ikinci artırma sıramı tamamladım. Çevirdim. Tersinden yine hiçbir işlem yok. Bütün ilmeklerimizi haroşa, yani düz olarak örüyorum. Evet, ters sıramı tamamladım. Üçüncü artırma sıramdayım. Ön yüzdeyiz. İlk ilmeğimi yine örmeden aldım. Bu sefer 3 ilmek örüyorum. 2, 3 ilmek ördüm. Bir tane artırma yapıyorum. 17 ilmek örüyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ilmek ördüm. Bir tane artırma yaptım. 5 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, bir alttaki artırdığım ilmek 5. ilmeğim. 5.'yi de ördükten sonra yine bir artırma yaptım. Son 3 ilmek kalana kadar örelim. Şöyle hızlıca öreyim. Evet, son 3 ilmeğim kaldı. Öncesinde bir tane artırma yapıyorum. Kalan 3 ilmeğimi örüp sıramı tamamladım. Çevirdim. Yine tersinden hiçbir işlem yok. Bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. Evet, ters sıramı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Dördüncü son artırma sıramdayım. Şöyle 1, 2, 3, 4 ilmek ördük. Bir artırma yaptık. 17 ilmek örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ilmek ördüm. Bir artırma yaptım. 7 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördüm. Bir tane artırma yaptım. Evet, son 4 ilmek kalana kadar örelim. Yine 17 ilmek örmüş oluyoruz. Evet, son 4 ilmeğim kaldı. Öncesinde artırmamı yapıyorum ve sırayı tamamlıyorum. Şişimde 53 tane ilmeğim oldu. Tersindeyiz. Tersinde yine hiçbir işlem yok. Haroşa örerek sırayı tamamlayalım. Evet, sıramı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Artırmalarımız bitti. Dediğim gibi bakın 1, 2, 3, 4, 5 sıra haroşam oluşmuş. 3 sırada hiç artırma eksiltme yapmadan haroşa öreceğiz. Evet. 3 sıra daha haroşa örelim. Toplamda 8 sıra haroşamız olmuş olacak. Evet. 3 sıra haroşa örüp dönelim. Evet, 3 sıra daha haroşa ördüm. Toplamda 8 sıra haroşa örmüş olduk. Şimdi desenimizi yapacağız. Diğer rengimi aldım. Çıkışta son ilmeğimi örmedim arkadaşlar. Çıkışta son ilmeğimizi örmeyelim ya da ördüysek sökelim bir ilmeğimizi. Yavru rengimi aldım. 1, 2 ilmek ördüm. Burada hemen şu iki ipimizi birbirine bağlayalım. Beyazla yavru bağlıyorum ki açılma yapmasın. Evet, 2 ilmek ördük. Şimdi bu şekilde hem doluyorum hem sıradaki ilmeğimi örmeden alıyorum.
ve bir ilmek düz olarak örüyorum. Tekrar gösteriyorum. Hem bu şekilde dolayıp sıradaki ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Bir düz örüyorum. Bu şekilde hem dolayıp hem sıradaki ilmeği örmeden alıyorum. Bir düz ördüm. Bu şekilde bakın. İpimi şişimi önüne alıp sıradaki ilmeği örmeden alıyoruz. Bir düz örüyoruz. Bu şekilde hem dolayıp hem sıradaki ilmeğimizi alıyoruz. Bir düz örüyoruz. Böyle. Bir düz. Bu şekilde sıradaki ilmeği örmeden alıyorum. Bir de dolamış oluyorum. Ve bir düz örüyorum. Evet, böyle hızlıca örebilirsiniz. Bu şekilde alıyorum ve tutuyorum ki öne kaymasın geri. Düz olarak örüyorum. Evet. Böyle hem doluyorum hem sıradaki ilmeği örmeden alıyorum. Bir düz örüyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Evet, son 3 ilmeğim kaldı. Yine buradaki ilmeğimi aynı şekilde hem ilmeğimi doladım hem örmeden aldım. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüp sırayı tamamladım. Çevirdim, tersindeyiz. İpimi kendime doğru aldım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi kendime doğru alıp bakın bu şekilde bu sefer böyle alacağım ve bir düz öreceğim. İpi kendime doğru alıyorum. Yine hem bunu bakın 2 ilmeği ve bu ilmeği doluyoruz. Üçünü bir sağ şişimize alıyoruz. Sıradaki ilmeği de düz olarak örüyoruz. Bu şekilde alabilirsiniz. Bir düz örüyoruz. O doladığımız ilmeği yine dolamış oluyoruz. Bakın örmeden alıp üzerine bir tel daha dolamış oluyoruz. Bir düz örüyoruz. Bu şekilde yine hem doluyoruz hem o 2 ilmeğimizi alıyoruz ve sıradaki ilmeği düz örüyoruz. Bu şekilde hem doluyorum hem o 2 ilmeği örmeden alıyorum hem de düz olarak örüyorum. Hem doluyorum hem sıradaki ilmeği örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeği de düz olarak örüyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Şöyle öne kaymasın geri. Bu şekilde parmağınızla tutun. Evet, sıranın sonuna gelelim. Evet, yine son 3 ilmeğim kaldı. Yine hem doluyorum hem sıradaki 2 ilmeği örmeden alıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüp sırayı tamamlıyorum. Çevirdim. İpimi kendime doğru aldım. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeği düz örüyorum. İpimi kendime doğru aldım. Burada 3 ilmek görünüyor. Gördüğünüz gibi ipimizi kendimize doğru alıp bu 3 ilmeğin üçünü bir ters olarak örüyoruz. Şöyle. Sıradaki ilmeğimi, tek ilmeği düz örüyorum. O 3 ilmeği, sıradaki 3 ilmeği ipimi öne alıp ters olarak örüyorum. Sıradaki ördüğümüz tek ilmeği düz örüyoruz. İpimizi kendimize doğru alıp o 3 tane dolanık ilmeğimizi ters örüyoruz. Bir düz, ipimi kendime doğru alıp bu 3 ilmeği ters olarak örüyorum. Evet, tek ilmeği düz, o 3 ilmeği de üçünü bir ters olarak örüyoruz. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Son 2 ilmeğim kaldı. Onları da düz örüp sırayı tamamladık. Desenim gördüğünüz gibi oluşmak üzere. Çevirdim.
tersinden tersi ters düzü düz öreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki ilmeğim şöyle ters öreyim. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Evet, tersi ters, düzü düz olarak örüyoruz. Bir düz, bir ters. Bir düz. Modelimizin dördüncü yani son sırası desenimizin. Bir ters, bir düz. Evet, bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet, birinci desenim oluştu. Şimdi diğer rengimi alıyorum. Şöyle göstereyim. Şuradan da sarıyı yapacağım. Aynı şekilde olacak. Sarı ipimi aldım. Şöyle son ilmeğim çıkışta ördüğüm için onu söküyorum arkadaşlar. Diğer renge geçeceğim o yüzden. Evet, şöyle sarı ipimi aldım. Ördüm. Şöyle beyazı da bu aradan geçirmek istiyorum ki yukarıya çıksın. Koparmak istemiyorum. Şöyle beyazı sarının üstünden geçirdim. Sıradaki ilmeği de örüyorum. İlk başlarken modelimizin ilk sırasında ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. Şöyle hem doluyorum, bakın 2 ilmekten sonra bu iki ipimi sonra bağlayacağım birbirine. 2 ilmekten sonra hem doluyorum hem sıradaki ters ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum, bir düz ördüm. Hem doluyorum hem sıradaki ters ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım, bir düz ördüm. Hem doluyorum hem sıradaki ters ilmeğimi sağ şişimi aldım, bir düz ördüm. Evet, ilk desenimizin ilk sırasında ne yaptıysak aynı işlemi yapıyoruz. Bu şekilde bir düz, sıradaki ilmeğimi de hem dolayıp hem örmeden bu şekilde sağ şişime alıyorum. Evet. Düzler düze denk geliyor biliyorsunuz, gördüğünüz gibi. Hem doluyorum, sıradaki ters ilmeği örmeden alıyorum, bir düz ördüm. Evet, birinci sırada ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. Tersinde de iki tane dolanık ilmeğimiz olacak. Onun üzerine tekrar dolayınca 3 dolanmış olacak. Yine bir düz bir dolamış olacağız. Örmeden almış olacağız. Bilirsiniz zaten. Sonrakinde de 3 ilmeği ters. Üçüncü sırada 3 ilmek ters örülecek. Bir ilmek düz. Bir ilmek olan da düz olarak örülecek. Sonra da tersi ters düzü düz öreceksiniz. Bu şekilde devam ediyor. Videoyu geriye de alabilirsiniz. Böyle de devam ettirebilirsiniz. Size kalmış 2 desen daha. Burada olduğu gibi 2 desen daha yapalım. Ara deseniniz beyaz da olabilir arkadaşlar. Her biri bir renkte olabilir benim gibi. Kenarlar farklı, orta farklı da olabilir. Size kalmış 3 desen yapalım. 3'e tamamlayalım. Sonrasını göstereyim. Evet, gördüğünüz gibi desenimi 3 defa tekrarladım. Şimdi ilmek ayıracağız burun oyuntusu için arkadaşlar. Şöyle kenardan 3, 6, 9, 12, 15, 17 ilmek sağdan ayırdım. 17 ve 18'in arasına işaret koyuyorum. Ortada 19 ilmek ayıracağız. Sol taraftan da 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17 ilmek ayırdım. 17 ve 18'in arasına işaret koyuyorum. Ortada dediğim gibi 19 ilmeğim olacak. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19 ilmeğim var. Evet, beyaz ipimi aldım. Kenarlar haroşa olacak. Önlerde düz olacak. Bir düz bir ters olacak. Çok özür dilerim. Evet, bir düz bir ters olacak. 17 ilmek haroşamı düz olarak örüyorum. Evet, 17 ilmeğimizi ördük. Dilerseniz şöyle bir iki sıra işaretiniz kalsın. Sonrasında bir düz bir ters örüyorum. Bunun için bir düz bir ters. 19 ilmeğimi bir düz bir ters öreceğim.
Bir düz, bir ters. Bakın tersler tersi, düzler düze denk geliyor. Bir düz, bir ters. 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 Son ilmeğim de düz. 19. ilmeğim düz oldu. İşaretimi aldım. Sağ işime geçirdim. 17 ilmeğim de düz olacak. Yani haroşa olacak. Evet, haroşa örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, sıramı tamamladım. Tersine geçtim. Tersinde 17 ilmeğimiz haroşa olacak. Haroşalarımı yine düz olarak örüyorum. Şöyle hızlıca öreyim. Evet, 17 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. İşaretimi sağ işimi aldım. Burada ortada tersi ters, düzü düz öreceğiz. Karşımda ters ilmek var. Ters örüyorum. Düzleri düz, tersleri ters olarak örüyorum. Evet, bir düz, bir ters. Tersleri ters, düzleri düz olarak örüyorum. Henüz eksiltmeye başlamadık. Evet, bir düz, bir ters, bir düz. Son ilmeğimi de 19. ilmeğimi de ters ördüm. İşaretimi sağ şişime aldım. Kalan 17 ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. Evet, haroşa örerek sırayı tamamlayalım. Evet, sıramı tamamladım. Ön yüze geçtim. Aynı işlemi uygulayacağım arkadaşlar. Ne yapacağım? 17 ilmeğimi haroşa öreceğim. 19 ilmeğimi bir tersi ters, düzü düz olacak öreceğim. Yani lastik örgü. Kalan 17 ilmeğimi de yine haroşa öreceğim. Bu şekilde 3 sıra 3 sıra düz devam edeceğiz. 3 sıra haroşa oluşasıya kadar. Sonrasında burun eksiltmesini yapacağız. Evet, ilk haroşa sıramızı tamamladık. 2 haroşa sırası da aynı bu şekilde örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, 3 sıra haroşam oluştu. Artırma, eksiltme yapmadım. Şimdi bu sırada burun oyuntusuna başlayacağız. Eksiltmemizi yapacağız. Şöyle 17 ilmek haroşamı örüyorum. Evet, 17 ilmek haroşamı şimdi tamamladım. Şöyle işaretimi çıkartayım artık. Gördüğünüz gibi karşımda 19 ilmek, bir düz bir ters ilmeklerim var. Şimdi düz ve ters ilmeği ikisini bir düz olarak örüyorum. Sıradaki düz ve ters ilmeği ikisini bir düz olarak ördüm. 2 ilmeği bire düşürüyoruz. Sıradaki düz ve ters ilmeği ikisini bir örüyorum. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir düz olarak örüyorum. Düz ilmeğim önde gördüğünüz gibi. 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi eksiltiyoruz. Evet, ikisini bir ördüm. Sıradaki düz ve tersi ikisini bir ördüm. Sıradaki düz ve tersi ikisini bir ördüm. Son bir tane düz ilmeğim kaldı. Onu da tek örüyorum. Ortada düz ilmeklerim 3, 6, 9, 10 tane kaldı. 10 ilmeğim kaldı. İşaretimi çıkardım. Yeterli bu kadar. Şimdi haroşa örerek sırayı tamamlayacağım. Evet, şöyle hızlıca öreyim. Evet, sıramı tamamladım. Çevirdim. Tersinde yine 17 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Şöyle sayayım yine de 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17. Ortada 10 ilmek tersim var. Onları ters olarak örüyorum.
Evet, 10 ilmeğimizi sırayla ters olarak örüyoruz. Evet, son tersimi ördüm. 17 ilmek haroşam kaldı. Onları da haroşa örerek sırayı tamamlayalım. Şöyle hızlıca öreyim. Tamamdır. Tersini tamamladık. İkinci eksiltme sıramızdayız. Yine 17 ilmek haroşam, sabit olan haroşamı örüyorum. Sadece burun kısmında eksiltme yapıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi ortadaki 10 tane düz ilmeğime geldim. Şimdi 2 ilmeğin ikisini bir düz olarak ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir düz olarak ördüm. Yine 2 2 örüyoruz. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir düz olarak ördüm. Şöyle görünüyor mu? Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir düz olarak ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir düz olarak ördüm. 5 tane eksiltme yaptık. İlmeklerimiz, düz ilmeklerimiz 5'e düştü. Haroşa örerek sırayı tamamlayalım. Evet, tamamladım. Tersine geçtim. Tersinde haroşalar haroşa, tersler ters olacak. Şöyle beraber örelim. 17 ilmek haroşamı örüyorum. Evet, 17 ilmeğimi ördüm. 5 ilmek tersim var. Onları da ters olarak örüyorum. Evet, 5 tersimi ördüm. 17 ilmek haroşam kaldı. Onları da haroşa örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, ön yüze geçtim. Yine 17 ilmek haroşamı örüyorum. Son eksiltme sıramdayım. Evet, 17 ilmeğimi ördüm. Ortada 5 ilmeğim kaldı. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir düz olarak ördüm. Ortada bir ilmeğimi tek örüyorum. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir düz olarak ördüm. Evet. Düz ilmeklerim 3'e düştü. Haroşa örerek sırayı tamamlayalım. Evet, sıramı tamamladım. Tersini çeviriyorum. Tersinde bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. Evet. Bütün ilmekleri haroşa örelim. Evet, ön yüze geçtim. Şişimde toplamda 37 tane ilmeğim var. Bağcık iliğini yapacağız arkadaşlar. Şöyle ilk ilmeğin yönünü çevirip 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. 2 ilmeğin ikisini bir ördüm, bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum, bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum, bir doladım. Bu şekilde ilik yapıyoruz. Bir doluyoruz, 2 ilmeğin ikisini bir örüyoruz. Bir doladık, 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Bir doladım, son ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Çevirdim. Tersinden bütün ilmeklerimizi haroşa olarak öreceğiz. Evet, şöyle göstereyim. İlikten sonra 6 sıra haroşa öreceğiz. Önden de düz, arkadan da düz olarak öreceğiz. Artırma, eksiltme hiçbir işlem yok. Boğaz kısmını yapıyoruz. Evet, şöyle göstereyim. Bakın birinci sıra haroşam oluştu bile. 6'ya tamamlayalım. Evet, ilikten sonra 3 6 sıra
haroşa ördüm. Artık keselim yeterli. Şöyle ilk ilmeğimin yönünü çevirdim. Sol şişime aktarıp ikisini bir örüyorum. İlmeğimizi sol şişimize aktarıyoruz. İkisini bir örüyoruz. Evet, bu şekilde bütün ilmeklerimizi keselim. Evet, ilmeklerimi kestim. Şöyle ipimi de uzun bıraktım ki dikeyim, iğneme geçirdim ipimi. Son ilmeğim kaldı, onun içinden geçiyorum. Evet, şöyle ikiye katlayalım. Düz taraftan dikeceğim. Şöyle şu şekilde tutuyorum. Şöyle uç kısımdan karşıya geçiyorum. Evet, karşıya geçtim. Böyle haroşa tellerini alacağım arkadaşlar. İlk önce şu kenara alayım. Karşılıklı haroşa tellerini alarak dikiyoruz. Bakın, bu şekilde. Ki dikişi güzel dursun. Böyle. Sırayla karşılıklı batıyorum. Evet, burada da şöyle şuraya batayım. Evet, şöyle beraber dikelim. Şuraya kadar gelelim. Orayı da göstereceğim. Evet, şöyle renkli kısma kadar geldim. Gördüğünüz gibi şöyle dikişi güzel duruyor. Şimdi burada da şöyle karşıya batıyorum, bakın, ya da bu tarafa batalım. İpiniz neredeyse karşısına batın. Buradan şöyle girip karşıya bu şekilde geçtim. Buradan böyle iç kısımdan yapışmış gibi görünsün diye de böyle dikiyorum. Renklerin içinde beyaz görünmesin. Evet, böyle beyaz kısma gelince yine haroşa tellerini alıyorum. Evet, tabanı göstereceğim, o yüzden biraz hızlı ilerliyorum. Kapatmak da istemedim videoyu. Şöyle. Evet. Sonuna geldik. Şöyle. Tamamdır. Tabanında da şöyle dış tellerini alacağım arkadaşlar. Tabanda böyle karşılıklı telleri alarak dikiyorum. Bu şekilde karşılıklı batıyorum. Hem burayı hem karşının telini alıyorum. Evet, tamamen dikelim. Dikelim. Sonra bağcığına geçeceğiz. Evet. Dikimini tamamladım. Şimdi bağcığını yapacağım. Zincir de çekebilirsiniz ama zincir çok ince oluyor. Hani ayağını keser diye düşündüğüm için şöyle göstereceğim size.
tığım aldığım hangi renkle yapmak istiyorsanız size kalmış arkadaşlar. Bir zincir çektim. Şöyle yumuşakça çekelim arkadaşlar. Bir zincir çektim. Sonrasında şu alta batıyorum. İlmeği alıp bu şekilde zincir çekiyorum. Bakın buraya batıyorum. İlmeği alıp böyle kaydırma tekniği. Şuraya batıyorum. İlmeği buradan geçirip zincir çekiyorum ya da kaydırma tekniği yapıyorum diyelim. Bu şekilde. Batıyorum. İlmeği alıp bu şekilde çekiyorum. Bir alt sıra buraya batıyoruz. İlmeği alıp ikisini bir çekiyoruz. Böyle hem sık iğne gibi hem kaydırma tekniği gibi bu şekilde. Evet, tığımın ucu biraz kalın, biraz yumuşak olsun istedim, o yüzden giremiyorum. Ben 90 tane yaptım arkadaşlar. 90 tane bu şekilde yaptım. Diğerinde yine aynı sayıda yapacağım. Saymadım ama şimdi böyle batıyoruz. İğneyi alıp tek seferde çekiyoruz. Buraya batıyoruz. İğneyi alıp tek seferde çekiyoruz. 90'a tamamlayalım. Evet, 90 tane yaptım. Şöyle ipimi buradan bir zincir çekip kesiyorum. İçe doğru saklayacağım. Ki görünmesin. Evet, bu şekilde saklayabilirsiniz. Patiğimi aldım. Şöyle tam ortadaki delikten şuradan sağa doğru başladım. Bir alt bir üst geçiriyoruz arkadaşlar. Böyle tamamen geçirelim. Evet, bitti. Gördüğünüz gibi mankenimin ayağına da geçirdim. Çok güzel, çok tatlı oldu. Eminim sizinkiler de en az bu kadar güzel, en az bu kadar tatlı olmuştur. İnşallah anlatımdan da memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Daha önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Eğer ki daha ileriki zamanda yapmak istiyorsanız kaydedebilirsiniz videolarımı. Sonra kaydettiğiniz videolara bakarak modelleri çıkartabilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. Abone olursanız zil simgesini tıklarsanız sevinirim. Orada zil simgesinden tümünü seçerseniz size her video yüklediğimde bildirim gelir. Böylelikle siz de girip bakarsınız. Yorum yazarsanız da çok çok mutlu olurum. Beğeni ve kalp bekliyorum arkadaşlar sizlerden. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.